Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine sizin için çok güzel bir tarif hazırladım. Enginar tarifi. Malum tam enginar mevsimine girdik. Baharı enginarın çıkmasıyla anlıyoruz. Şimdi körpecik, lezzetli o güzel enginarlar çıkacak. Karaciğerimize, damarlarımıza çok fayda olan enginarı bol bol yemeyi öneriyorum arkadaşlar. Bugün yapacağım tarifte biraz farklı. Biliyorsunuz enginarın pek çok çeşidi var, pek çok yapılış şekli var. Dolmasından tutun, patatesli ve bezelyeli, zeytinyağlısı. Benim bugün yapacağım biraz daha farklı. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi arkadaşlar enginarlarımı yarım limon sıktım, suyun içine attım. Limonla da enginarlarımı güzelce ovdum. Bu kabuğuyla beraber enginarların içinde duracak. Şimdi bilmeyenler için önemli bir püf noktası göstereceğim. Bir 2 yemek kaşığı kadar unu enginarlarımın üzerine bu suya boşaltıyorum, karıştırıyorum ve bu suda bekleteceğim. Biz diğer işlemlerimizi yapana kadar enginarlarımız kar gibi olacak, rengi açılacak, lezzetlenecek. Bu önemli bir ayrıntı, bilmeyenler için göstermek istedim. Bir adet kuru soğanımı piyazlık olarak doğruyorum. Bu şekilde daha lezzetli ve şık görünüyor çünkü. Yapılışı göreceksiniz, çok kolay. Çok hızlı, hemen pratik. Pişmesi de çok uzun sürmüyor. Çok da lezzetli ve sağlıklı. Mutlaka öneriyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izler, detaylara dikkat ederseniz bu harika yemeği siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu doğradığım soğanlarımı tenceremin içine alıyorum. Ve ocağımın başına geçiyorum. Şimdi ocağımızın altını açtık. Biraz bolca zeytinyağı koyacağız. Bir 3-4 yemek kaşığı kadar enginara zeytinyağı çok yakışıyor. Olması gerekiyor. Şimdi hafifçe soğanlarımızı yumuşatacağız ve biraz karamelize edeceğiz. Her zamanki gibi bir çay kaşığı tuzumuzu koyuyoruz. Daha hızlı yumuşasın soğanlarımız ve daha güzel karamelize olsun diye. Soğanlar gördüğünüz gibi bu şekilde kesildiğinde yemeğimizin içinde daha şık, güzel görünüyor ve leziz oluyor. Şekerlenmesi, soğanda çok fazla şeker var biliyorsunuz. Şekerlenmesi bu yöntemle daha çok oluyor. Soğanlarımı 2-3 dakika kavurdum. Çok fazla karartmadan. Şöyle 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Biraz unumla da kavurmaya devam edeceğim. Unun kokusu çıksın. Fazla değil, sadece 2 yemek kaşığı un koyduk. Ege'de çok sık yapılır bu tarz enginar. Biliyorsunuz zaten Ege'de çok sevilen, İzmir'de çok sevilen bir sebzedir enginar. Dolayısıyla da çeşit çeşit yapılır. Hepsi birbirinden lezzetli. Ama bu da çok sevilerek çok sık yapılıyor. Size göstermek ve paylaşmak istedim. Bir değişiklik olsun. Bu yemek hem sıcak hem de soğuk olarak da yenebiliyor. Keyfinize göre. Şimdi süzdüğüm, yıkadığım enginarları soğanlarımın üzerine koyuyorum. Şöyle bir 2 yemek kaşığı pirincim var. Pirinçlerimi de boca ediyorum. Gayet gelişi güzel bir şekilde. Yarım limonumu sıkıyorum. Enginar limon sever, limon kaldırır. Hem lezzetli olur hem de rengi için gerekli. Tabii bu arada benim sıkacağım bütün çekirdekleri çıkarttı. Onları hemen alıyorum. Limon çekirdeklerini aman dikkat edin, yutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi 2 tatlı kaşığı kadar şekerimi döküyorum. Bir çay kaşığı daha tuz ilave ediyorum. İlk başta koymuştum biliyorsunuz.
Şimdi bir yemek kaşığı tekrar üstüne zeytinyağı koyuyorum ve 1 su bardağı suyumu boşaltıyorum. Fokur fokur görüyorsunuz. Altını kısıyorum. Kapağımı kapatıyorum. Enginarlarım yumuşayana kadar pişecek. Daha işlemlerimiz var. Bir miktar dereotunu minik minik doğruyoruz. Enginarı dereotsuz düşünemiyorum. Gerçekten çok yakışıyor ve mutlaka dereotunu koymak gerekiyor. İyice minik minik, hafif sapları ile birlikte doğrayıp yemeğime ilave edeceğim. Çekim dışındayken suyum biraz fazla azaldı. Hem pirinç hem un olduğu için ben bir yarım su bardağı daha su ilave ettim. Yarım saattir çok güzel kaynadı. Enginarlarım yumuşadı, pirinçlerim kabardı. Şimdi bu doğradığım dereotlarını gelişigüzel üstlerine atıyorum. Gerçekten dediğim gibi dereotu enginara çok yakışıyor. Olmazsa olmazı. Ve şimdi kapağımı kapatacağım. Kısık ateşte 5 dakika sonra ocağımı da kapatıyorum ve servis edeceğim. Nefis pirinçli enginarım hazır. Muhteşem görünüyor. Tam bir lokum oldu. Çok lezzetli. Umarım siz de evinizde bir de bu tarzda denersiniz enginarı ve şifasından sonuna kadar faydalanırsınız. Eğer deneyecek olanlar varsa yorumlarını mutlaka bekliyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifle buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizi seviyorum.